Pasifik Okyanusu'nun tam ortasında küçük bir ada, Paskalya Adası. Bu küçük ada dünyanın en ücra noktalarından biri olmasına rağmen tarihin en büyük gizemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ada boyunca yayılmış devasa taş figürler, Moai heykelleri sanki yüzyıllardır insanları izleyen sessiz devler gibi dikiliyor. Her biri geçmişin derin sırlarını ve bilinmeyen gerçeklerini saklıyor. Fakat bu devler neden burada? Kim tarafından ve hangi amaçla yapıldılar? Ve belki de en önemli soru şu: bu heykellerin ardında yatan gerçek nedir? Bu sorular modern insanın ilgisini çekerken bilim insanları ve tarihçiler bu sır perdesini aralamaya çalışıyorlar. Ancak çözülmemiş pek çok gizem hala insanları tedirgin ediyor. Moai'ler yalnızca birer taş figür mü, yoksa insanlığa verilmiş birer uyarı mı? Belki de bu heykeller bir zamanlar büyük bir medeniyetin gücünü temsil ediyordu ama şimdi ise yok olmuş bir uygarlığın sessiz kalıntıları. Moai'lerin ardında saklanan gerçek bizi ürpertici bir hikayenin içine çekiyor. Çünkü bu heykeller sadece geçmişin bir parçası değil, insanlığın geleceğine dair önemli bir uyarı taşıyor olabilir mi? Dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler bu sorulara cevap ararken bizler Moai heykellerinin ardındaki sırları çözmeye çalışacağız. Bu sessiz devler neyi anlatıyor? Neden bu kadar izole bir adada dikilmişler? Ve en önemlisi, biz bu heykellerden ne öğrenmeliyiz? Moai'ler yalnızca eski bir medeniyetin kalıntıları mı, yoksa insanlığın karşı karşıya olduğu daha büyük felakete dair işaretler mi taşıyor? Rapa Nui halkı tarafından inşa edildiği bilinen Moai heykelleri Paskalya Adası'nın dört bir yanına dağılmış durumda. Yaklaşık 900'den fazla heykel bulunuyor ve her biri farklı büyüklüklerde. Ancak bu heykellerin en büyüğü 10 metre yüksekliğinde ve 75 tona kadar ağırlığa sahip. Peki bu ilkel teknolojiye sahip insanlar böylesine devasa yapıları nasıl inşa edebildi? Moai heykellerinin nasıl dikildiği ve adanın dört bir yanına nasıl taşındığı hala çözülmemiş bir gizem olarak yerini koruyor. Bilim insanları heykellerin nasıl taşındığına dair çeşitli teoriler ortaya atıyor. Kimi araştırmacılar heykellerin taşınması için ağaç kütükleri kullanıldığını öne sürerken bazıları ise heykellerin adeta yürütülerek taşındığını iddia ediyorlar. Bu teoriye göre Rapa Nui halkı heykelleri iplerle dengede tutarak yanlara sallayıp ilerletiyorlardı. Bu teori Moai heykellerinin ilginç yapısını ve duruşunu açıklayabilir. Ancak yine de bu kadar büyük bir ağır yapıların bu şekilde taşınması oldukça zor görünmektedir. Belki de Rapa Nui halkı sandığımızdan daha ileri bir teknolojiye sahipti ya da başka bir medeniyetin yardımıyla bu heykelleri inşa ettiler. Bilimsel açıdan bakıldığında Paskalya Adası ve Moai heykelleri üzerinde yapılan araştırmalar birçok soruyu beraberinde getiriyor. Heykellerin taşları adanın etrafındaki volkanik tüf kayalardan oyulmuştur. Volkanik tüf nispeten yumuşak bir malzeme olduğundan dolayı kolayca işlenebilir. Ancak bu heykellerin her biri çok detaylı bir şekilde oyulmuş ve adanın dört bir yanına taşınmıştır. Heykellerin taşınması için gereken emek ve teknoloji hala gizemini fazlasıyla korumaktadır. Moai heykellerinin yerleştirildiği platformlar olan ahular Rapa Nui halkının astronomi bilgisine de işaret ediyor olabilir. Heykellerin birçoğu güneşin batışına doğru bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu da Rapa Nui halkının güneş ve yıldızlarla ilgili önemli bilgilere sahip olabileceğini düşündürüyor. Bilim insanları adadaki bu heykellerin hem dini hem de astronomik anlamlar taşıdığını öne sürmektedir. Ancak bu teoriler tam olarak hala kanıtlanmış değil. Paskalya Adası'nın yalıtılmış coğrafyası ve heykellerin büyüklüğü modern arkeologlar için bile büyük bir bilmecedir. Bilimsel araştırmalar bu heykellerin inşası sırasında kullanılan teknolojilerin hala tam olarak anlaşılmadığını gösteriyor. Günümüzde yapılan deneyler Rapa Nui halkının teknik becerilerini anlamaya çalışsa da birçok bilim insanı hala bu devasa heykellerin nasıl dikildiğini ve taşındığını anlamaya çalışıyorlar.
Moai heykelleri sadece bir mimari harika olmanın ötesinde Paskalya Adası halkının dini inançlarının da bir sembolü olabilir. Rapa Nui halkı atalarına ve doğaüstü güçlere büyük bir saygı duyuyordu. Bu heykellerin ölmüş liderleri ya da önemli figürleri temsil ettiği düşünülüyor. Ancak bazı araştırmacılar heykellerin bir tür dini törenlerde kullanıldığını öne sürüyor. Bu heykellerin bakışlarının denize değil de adanın iç kısmına doğru yönelmesi ataların halkı koruduğu inancına dayanabilir. İlginç bir şekilde Moai heykelleriyle ilgili bazı teoriler heykellerin ilahi bir amaç taşıdığına ve Rapa Nui halkının tanrılarına birer hediye olarak bu heykelleri inşa ettiğine işaret ediyor. Belki de Moai heykelleri bu tür dua ya da ilahi bir bağlantı aracıydı. İnsanlar bu heykellere bakarak atalarıyla ya da tanrılarıyla iletişim kurmaya çalışıyordu. Dinsel bakış açısına göre bu heykellerin inşası sırasında Rapa Nui halkı doğayla ve ruhani güçlerle derin bir bağlantı kurmuş olabilir. Paskalya Adası'nın tarihi yalnızca Moai heykelleriyle sınırlı değil. Ada bir zamanlar gelişmiş bir medeniyette ev sahipliği yapıyordu. Ancak bu uygarlık bir süre sonra çöktü. Peki Rapa Nui halkının çöküşünün ardında ne vardı? Bilim insanları bu çöküşün nedenlerini araştırırken adanın doğal kaynaklarının tükenmiş olabileceğine dair kanıtlar buldular. Aşırı ağaç kesimi, erozyon ve tarımın zorlaşması Rapa Nui halkının hayatta kalmasını zorlaştırmış olabilir. Bazı bilim insanları Moai heykellerinin inşası sırasında adanın kaynaklarının aşırı tüketildiğini öne sürüyor. Bu devasa heykelleri taşımak için kullanılan ağaç kütükleri adanın ormanlarının yok olmasına neden olmuş olabilir. Ormansızlaşma sonucunda tarım yapamaz hale gelen Rapa Nui halkı yiyecek bulmakta zorlanmış ve sonunda medeniyetleri çökmüş olabilir. Bu teori bize modern dünyanın karşılaştığı çevresel sorunlara dair önemli bir uyarı sunuyor. Doğal kaynakları aşırı tüketmek bir medeniyetin sonunu getirebilir. Ancak başka bir teori daha var. Adadaki çatışmalar ve iç savaşlar Rapa Nui halkının yok olmasına neden olmuş olabilir. Kaynakların azalması adadaki kalanlar arasında gerilimi artırmış ve sonunda şiddetli çatışmalara yol açmış olabilir. Moai heykellerinin devrilmiş olması bu teoriyi destekleyen kanıtlardan biri. Ada halkı bir süre sonra heykelleri yıkmış ve birbirlerine zarar vermeye başlamış olabilirler. Bu trajik son Rapa Nui halkının doğasıyla olan ilişkisini ve insanlık tarihinin karanlık yüzünü yansıtmaktadır. Moai heykelleri sadece taş yapılar değil, aynı zamanda insanlığın doğayla olan ilişkisine dair önemli bir ders sunuyor. Paskalya Adası'nda bir zamanlar güçlü bir medeniyet hakim sürüyordu. Ancak bu medeniyetin açgözlülüğü ve doğayı tahrip etmesi sonlarını getirdi. Moai heykelleri insanlığın doğayla olan bağını yeniden düşünmesi gereken bir uyarı niteliği taşıyor. Belki de bu heykeller bize insanlığın geleceği hakkında bir mesaj vermeye çalışıyor. Doğayı yok edersek biz de yok oluruz. Bugün dünyanın dört bir yanında doğal kaynaklar hızla tükeniyor. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve ormansızlaşma modern insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri. Paskalya Adası'nın sessiz kalıntıları geçmişten gelen bir uyarıyı fısıldıyor. Eğer doğayla barış içinde yaşamazsak aynı sonla karşılaşabiliriz. Moai heykelleri yalnızca geçmişin bir parçası değil, geleceğimize dair bir işaret taşıyor olabilir. Bu devasa taş yapılar insanlığın doğal dünya üzerindeki etkilerini düşünmesi için bir fırsat sunuyor. Moai heykellerini sadece bir tarih parçası olarak görmek yerine onların insanlığın doğayla olan bağlarını yeniden kurması için bir uyarı olarak ele almalıyız. Bu sessiz devler birer uyarıcı gibi karşımızda duruyor. Peki biz bu uyarıyı duyabilecek miyiz? Moai heykellerin ardındaki sırlar insanlığı düşündürmeye devam ediyor. Bu devasa yapılar sadece Paskalya Adası'ndaki bir uygarlığın izleri değil, aynı zamanda insanlığın doğayla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Moai heykelleri bilimsel araştırmalar ile ele alındığında modern dünyanın karşılaştığı çevresel sorunlara dair önemli bir uyarı sunuyor. Bu heykeller geçmişin gizemlerini saklarken geleceğimize dair derin bir ders veriyor. Doğaya saygı
saygı göstermeliyiz. Yoksa bir gün biz de yok olabiliriz.